Gabriel Henrique'ye atmışlardı. I Want To Know. Daha önce Gabriel Henrique'yi ben dinlemiştim ama hadi bir daha sizinle dinleyeyim. Bayılıyor herkes Gabriel Henrique'ye ya. Bayılıyor yani. I gotta take a little time. A little time to think this over. I'm better way between the lines. In case I need it when I go down. Hey. In my life, there's been hiding the pain. I don't know if I could face it again. Can't stop now. I've been trying so far to change this lonely life. I wanna know love is. I want you to show me. Gördüğünüz gibi çok net bir tenor zaten baştan sona. Bilmiyorum yani bu bir zevk meselesi. Mesele bir şarkıcının yani daha da tize çıkıp hani Mariah Carey gibi okuması değildir bence ama yani. Bunu da birçok şarkıcıda hep söylemiştim. Yani evet iyi, evet çok güzel, evet çok şey ama yani bu ona şarkıcılık karakteri katmıyor. Bu onu çok daha büyük bir şarkıcı yapmıyor. Bir şarkıcı iyi şarkıcı olması, gerçekten farklı bir şarkıcı olması aslında kendine has bir karakter taşımasıyla alakalı yani. Herkesin ses genişliği başka olabilir yani. 4, 3 oktav, 5 oktav neyse. Yani Gabriel Henrique bu kadar rahat sesleri çıkardığı için şey yapılıyor ama onun için zor değil ki bu. Ses karakterinde bu zaten rahat var. Yani bu ona ekstra bir şey katmıyor, onu demeye çalışıyorum. Yaptığı şey kötü değil tabii ki. Yeteneği çok güzel. Ses rengi vesairesi tamam. Ama yeni bir şey katmıyor bana. Ben dinlediğim zaman uzun süre böyle bir şey hissi taşımıyorum yani. Oh, akıl almaz falan demiyorum. Bunu çıkardığı zaman entil sesini inanılmaz demiyorum. Bu ilginç bir durumdur yani. I know you can't show me. Hey, I gotta take a little time. A little time to look around me. Gidiyorum. En ufak zorlandığını görüyor musunuz? Hiç. Tam ses. Yani tam net. Müthiş modülasyon. Bu tam ses değil ama işte bu. Tamam. Bunun yoktu. Islıklar. İnanılmaz. Hiç suratında en ufak bir şey bile yok. Gerçekten hani dediğim gibi bu kadar müthiş özellikler, müthiş şarkıcılık becerileri, müthiş tiz kontrolü, müthiş ekstra beceriler yani o ıslık sesleriyle karışan geçişler, pasajlar kusursuz. Başlı başına kusursuz. Gerçekten kusursuz. Dinlemeye doyamayacağınız kadar güzel geçişler var. Of bu ne falan diyorsun. Ama bir gariplik var yani. Hep diyorum. Bunu Mariah Carey söylediği zaman böyle aman Allah'ım diye ağlarsın. Gabriel Henrique söylediğin zaman beğenirsin. Hayran olursun bu kadar. Yani daha üstüne çıkmıyorsun. Bir üstü gelmiyor. Bir şey var. O arada bir ince çizgi var. Neden bilmiyorum yani.
tam böyle Hocam bir bu çözümü arada... yok. Buyur Evet. Özgüncüm. Siz bitirin hocam. Bitti sayılır ya. Aynı şeyi söylüyorum. Yani Enes şey demiş hocam, Gabriel Henrique'yi yollayan Süper Chat'ten. 30 Mayıs'ta American Got Talent'ta yarış yapmış Gabriel Henrique. Hı hı. Yani aslında bir yolda açılıyor gibi. Çünkü American Got Talent genellikle Amerikan piyasasına açılmanın bir yoludur. Ya şu var. Gabriel Henrique zaten piyasanın açılmanın ötesinde şu anda. Çok ötesinde. Gabriel Henrique'yi herhalde duymayan yok şu anda dünyada. Bu kadar net. Bütün medyalarda fenomen. Muhtemelen Got Talent'a da böyle şeyle davet edilmiştir. Hani altın ödülle. Yani sana ilk 3 vereceğiz zaten. Kesin. Anladın? Evet. Yani öyle hani gel bakalım acaba döndürebilecek mi bizi falan değil yani onun oraya gitmesi. Öyle bir hikaye yok yani. O televizyon şovu sonuçta. Bu çocuğun da oraya çıkması için hiçbir sebebi ihtiyacı yok zaten. Herkes zaten TikTok falan bu çocukla yıkılıyor ya Gabriel Henrique ile. Tabii. Yani o olmasa da olur yani o yarışma. Bir şey, o yarışma onu davet etmiş demiş ki senin cebine şu kadar para koyalım. O kadar belli ki film yani. Şunları yapalım gel sen çünkü onlar da yetenek arıyorlar. Bu kadar bilinen birini çekerek kişiyi çekerek de o kitleyi de izletmek istiyorlar. Yaptıkları bu. Ama şeye benziyor hani bir ara Freddie Mercury'nin çok iyi coverlarını yapan çocuklar vardı. Acayip yani. Birebir aynı yapıyor. Adam kimdi ismi ya? Çıkaramam şu anda ama hani ben onu eleştirdiğim zaman yani çok iyi bir Freddie Mercury. Çok iyi bir Freddie Mercury. Ama Freddie Mercury var. Var zaten yani. O ses zaten kayıtlı. Hani aynısını yaptığın zaman çok daha başka bir yere gelmiyor bir şarkıcı kariyer olarak. Hiçbir yere gelmiyor. Gabriel Henrique biraz böyle geliyor bana. Mark Martle mı hocam? Evet, Mark Martle. Kesinlikle. Müthiş güzel okuyor. Yani bu kadar iyisini yapanları çok nadir duyarsın. Ama Mark Martle'ın kariyeri Freddie Mercury ile aynı gitmiyor tabii ki. Aynı sese sahip oluyor. Yani aslında çok güzel bir örnek. Aynı sese sahipsin. Biri diva pozisyonuna geliyor. Biri hiç normal yani bilinen bir şarkıcı olarak kalıyor. Kötü de olmuyor. Ama o kadar yani. Hani bir kendine ait efsane şarkılarıyla bizim hayatımızda dinlemiyorsun. Sabah akşam anmıyorsun adını gibi. Biraz bu çocukta böyle oluyor. Yani aslında kapasite çok yüksek ama işte bütün hayatını hep cover design üzerine ki kendi şarkıları da var muhtemelen çıkarmış ama işte o his başka bir şey yani. O da başka bir durum. Yani Shakira'da olan bir başkasında yok ya. Çok mu geniş sesi var Shakira'nın yani? Çok acayip bir sesi mi var? Değil. Ama neden bir süperstar gibi şarkı söylüyor, insanları eğlendiriyor, insanlar konserlerine para veriyor vesaire vesaire. Onun sebebi tam Madonna mesela. İnanılmaz bir sesim var Madonna'nın. Hayır. Ama çok kendine yakışan şarkılar bulmuş yani hayatı boyunca. Çok başarılı olmuş bir kariyeri var. Nasıl orantılayacağız peki bunu birbirine yani? Çok daha iyi bir ses. İşte mesela Gabriel Henrique kusursuz kontrolü var yani. Kusursuz. Ama aynı şeye gelemiyor. O da neden? Bence o tılsım başka bir şey ya. Yani sesteki o tılsım başka bir şey. Bir hikayesel bir şey de katması lazım. Kendini anlatması lazım şarkıcının. Duyguya hakim olması lazım. Bugün mesela yayında Gökçe'ydi değil mi? Bir genç kızı izledik bağlamayla söyleyen. Çok daha güzel duygusu var Gabriel Henrique'den. Çok geçiyor sana yani. Hikayesi var çünkü anlattığı. Gabriel'in bir hikayesini görmedim ben. Öyle bir şey geçmiyor yani. Peki bir şeyler söylemek istersen Özgün. Ekleyecek gibi bir havam var çünkü. Yok hocam, sadece şey örneği verebilirim. Mesela benzer bir yarışmadan çıkan Adam Lambert vardı. Ah müthiş. Daha sonra Queen'in solisti oldu ve yine bir şey yapmadı. Brian May desteğiyle de bir şey olamadı. Mesela üzülürüm, bu kadar Freddie Mercury havasıyla gelip de Queen'in başına geçip de hala unutulmuş olması. Yani Queen'de Tamam. solistlik yapmasına rağmen bak seviyeye bak hani. Yani Tabii bayağı bildiğin şey Freddie gibi. Mercury'nin tahtına oturdu. Evet. Bayağı. O Yerine seviyeye geliyor. Aynı grupta solistlik yapıyor fakat kesinlikle aynı seviyeye ulaşamıyor. Neden? Çünkü bu bir şey ya hani nasıl diyeyim bir kimya yani. Şarkıcının karakteri, kimliği, sesi, konuşması, hikayesi, duygusu yani bize geçen sadece ses değil. Biz o şarkıcının enerjisini de alıyoruz müziğin içinde, sesin içinde. Ya böyle sanki damıtılmış bir ses gibi duyduğunuz zaman bir işe yaramıyor yani. O sesteki
yaşanmışlık frekansını bizim beynimizin duyması gerekiyor. Lorin niye çok acayip bir şarkıcı Özgün? Niye her duyduğun şarkıcıda Lorin'den daha iyi şarkıcı yok mu o yarışmada? Var. Tabii mutlaka vardır Ama o çıktığı anda bir şey oluyor değil mi? Çünkü o hikayeyi koyuyor. Bir hikayesi var Lorin'in. Hep anlattığı bir hikayesi var. Bir duygusu var sana geçen. Fark yaratan da o bence yani. Bu lazım ya. Hani önemli olan ses genişliği değil dediğimiz Ahmet Kaya'yı düşünün yani. Korkunç bir ses aralığı olmayan ama her söylediği şarkıyı acayip bir şekle getiren bir şarkıcı gibi. Daha bir sürü İlhan Şeşen mesela. Örnek. Söylediği şarkıyı başka bir şeye taşıyor. Çok garip hikayeler bunlar yani. Biz burada neyi örnek alacağız? Bir ses cambazını mı kendimiz örnek alacağız? Yoksa şarkıcıyı mı? Hani Cem Adrian'ın hayatında yaşadığı kaostur ya, röportajda anlatır. Ben bir cambaz mı olacaktım? Sadece ses gösteren biri, yoksa şarkılarım mı olacaktı? Ben şarkılarımı seçtim. Bir cambaz olmak istemedim hayatım boyunca. Diyen bir karakter. Doğru bir şey seçtiğini yıllar sonra görüyorsunuz değil mi? Yoksa Gabriel Henrique gibi olacaktı yani. Yani sadece bir ses cambazı. Ki bence Gabriel Henrique mükemmel bir ses cambazı. Bu kadar iyisini ben çok nadir duydum bir erkek sesinde. Böyle muhteşem ıslık seslerini kullanan. Bu kadar rahat ise inanılmaz bir tenor zaten yani. Çok rahat tenorlar var böyle işte. Yani dramatik de değil rengi. Tam böyle cingir cingir. Peki çok konuştum. Yeter.